Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Sinan Dizmen. Hemen yine ben sözü İzzet'e bırakıyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Sinan hoş geldin. Bugün Hoş bulduk. konuğumuz Türkiye'deki Beyoncé için çok iyi bir örnek teşkil eden Sinan Dizmen. Hem çalışmalarıyla hem hocalığıyla, yetiştirdiği öğrencilerle, CV'siyle her anlamda iyi bir örnek. Sinan'ın Teşekkür ederim. bugün burada olmasının sebebi çaldığı, seslendirdiği, araştırdığı, bulduğu Türk eserleri hakkında fikrini almamız. Sonuçta bu bir dijital kütüphane ise amacımız oysa Sinan'ın da burada bizim için önemli bir yeri var. Kendisinden bizimle bugün bu görüşmeyi kabul edip onları paylaşmasını rica ettik. O da sağ olsun kabul etti. E, Her daha önceki yayınımızda ve röportajımızda olduğu gibi ilk başta kısaca kendisinden bahsetmesini isteyeceğiz. Her konuğumuzdan istediğimiz gibi. Sinan, lütfen nasıl kendini tanıtmak istiyorsan, ne kadar süreli tanıtmak istiyorsan kısaca kendini tanıtırsan sevinirim. Ee, Teşekkür ederim her şeyden önce beni de konuk ettiğiniz için. Ee, 1994 senesinde mezun oldum Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan. Ondan sonra 2 sene sonra Alman DAAD bursuyla Almanya'nın Lübeck kentinde Ulf Tischbreck'le çalışmaya başladım. 5 sene sonra oradan mezun oldum. Tekrar buraya geldim. Araştırma görevlisi olarak Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda hocalığa başladım. Ondan sonra da doçentliğimi aldı. 2008 senesinde doçentliğimi aldıktan sonra da Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na geçtim. E, Bu arada hem oda müziği hem solo olarak konserler yapmaya çalışıyorum. Bu arada da hem Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda hem Devlet Opera Balesi Orkestrası'nda, Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nda hem Bilkent Orkestrası'nda görevler aldım sözleşmeli olarak. Ondan sonra Başkent Üniversitesi'nde de bir dönem hocalık yaptım. Yüksek lisans öğrencisi vardı orada da. Şimdi de Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda hem oda müziği hem hocalığa devam ediyorum. Aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde oda müziği dersleri veriyorum. Ve pandemi sürecinde de mümkün olduğunca öğrencilerle kontak halinde kalmaya çalışıyoruz. Maalesef bu O dönem hepimizin böyle biraz. ortak derdi. Evet, Sonuçta bir an önce geçmesini ve tekrar eski günlerimize dönmeyi temenni ediyorum. yani insanda yaratıcılığı çok geliştirip ama yine de işimizin ne kadar ortodoks bir iş olduğunu gördüğümüz bir süreç Evet, evet, yaşıyoruz. Yani evet. e, Yani sanatın ne kadar aslında insana ait olduğu daha çok ortaya çıktı. Yani hiçbir arada dijital veya analog hiçbir şey olmaksızın birebir olması gerekti. Bunu çok acı deneyimledik. Aslında belki de şanslı bir nesiliz bunun değerini bilmek açısından. Hem hocalık hem performans açısından çok çok zor bir dönem gerçekten. yani ben bir beşinci sınıf öğrencim var. Birkaç ay kızın yüzünü göremedim. Ne yapayım? Yani Evet, korkuyorum evet. benden geçer, bir şey olur. Öyle. Yani insan risk göze alamıyor. Bu böyle kafana göre ben o riski göze alırım diyebileceğin bir süreç değil. Belli kurallar Değil. var Yok, sonuçta. hiçbir şekilde değil. Çok tehlikeli yani. Evet. Yani kimin nasıl tepki vereceği de belli olmuyor. Öğrenciler için çok zor. Küçük öğrenciler için çok zor. En zor onlar. Ayrıca da bir de şöyle bir sorun da var. Yani komşular da çok tahammülsüz. Ders esnasında polislerin geldiğine şahit oldum. Polislerle görüşmem gerekti o anda ders esnasında. Neler yaşadık? Yani gerçekten çok zor bir süreç. Çocuklara da çok üzülüyorum. Ellerinden geleni yapıyorlar ama bir şekilde yaşanacakmış. Yaşıyoruz. Bir an önce bitsin diye dua ediyoruz. Öyle diyeyim. Evet, evet. Olsun, iyi yanları da var. Ben hep böyle söylüyorum ama yeni medyanın da böyle bir avantajı var işte. Evet. Sizin elinize gelebildik. Evet, yani Evet. bu meslek birazcık örgün bir eğitim. Tabii ki usta çırak yan yana olmalı ama şu an Evet. bu imkanlar da güzel. Oturduğumuz yerden birçok şeye Ya. ulaşabiliyoruz. Evet. Hemen bu avantajlardan böyle devam edelim diye Sinan, bir şey Evet. sorabilir miyim? Arkada Özkan Hoca'nın fotoğrafı mı o? Babanın fotoğrafı mı? Beyoncé'nin. Evet. 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 Çok meşhur Kendisi bizim epey bir okulumuz için var. hep çok önemli olmuş. Benim de form hocam sağ olsun. Allah rahmet Evet. eylesin. Evet. Çok sağ ol. Ee, Teşekkür ederim. Çok değerli bir hocaydı sağ olsun Özkan Hoca. Ee, Evet. Onu da anmış olalım buradan. Evet. Kaç Evet. yıl okula hizmet etti bilmiyorum. 30 mu 40 mı? Çok uzun süre okulda hizmet. 37. 37 sene. Tabii.
hayatta Konservatuarda biri yoksa sanıyorum. benim sadece form hocam oldu. Bizim yan sınıfta solfejde ben Kemal Çağlar'da okurken Evet. o A şubesinin hocası. Kompozisyon bölümünde. Yani şeyde solfejdeyken farklıydı ama sonra formda benim hocam oldu sağ olsun. Rahmetli Evet. anıyorum kendisini. Çok Evet, teşekkür ederim. bugünün konusuna gelelim. Şimdi Türk Viyonsel eserleri denince bu iş başlamadan önce benim çok az bildiğim ama içine dalınca koca bir okyanusa düştüğümüz bir süreç yaşıyoruz. O anlamda da senin bu konuda ciddi emeğin var. Yaptığın performanslarla ilgili konuşmak istiyoruz. Önce hangisiyle başlayalım? Hangisinden bahsetmek istersin öncelikli olarak? Ee, Ya benim yani cello olarak çaldığım eser zaten Türk eseri 5-6 tane en fazla sanırım. Bir tanesi yani zaten CD'sini yaptım. Partita Saygun'un, Adnan Saygun'un partitasıyla violonsel piyano sonatı. Onun dışında geçen sene, 2 sene önce özür dilerim geçen sene değil, 2019 Kasım'ında Kamran İnce'nin Lines eserini çaldık. Aslında orijinali keman için ama violonseli de kendisi uyarlamış. Onun dışında da Bujor'un konçertosunu ilk Hangisiyle seslendirdim. başlayalım konuşmaya? Hangisinden bahsetmek istersin önce? Sırayla başlayalım. Bujor'la başlayabiliriz. Yani o senesi 2011 çünkü. 2011 Nisan ayıydı. O da şöyleydi. Ben konservatuardan e, Hacettepe Üniversitesi Konservatuardan ayrıldım. O dönem Ankara Devlet Opera Balesi Orkestrası'nda sözleşmeli olarak çalışmaya başladım. O dönem maestro'yla daha yakınlaştık. Zaten tanıyorduk birbirimizi ama e, daha çok konuşalım, sohbetimiz falan oldu. Bir gün bir violonseli olduğunu söyledi bana ve durumunu bir görmemi istedi. Aa dedim çok isterim nasıl bir şey merak da ederim. Hani değişik bir enstrümandır. Severim ben yeni enstrümanlar tanımayı. Maestro sağ olsun beni evine çağırdı. Ondan sonra orada gördüm sazı çok iyiydi. Kondisyonu da çok iyiydi. Çaldım falan çok iyi. İşte hatta kendisi de çalsın istedim. Yok dedi şimdi sen çalınca çalmak istemedim falan filan. Neyse öyle görüştük. Dedim ki maestro babası da bildiğim kadarıyla cellist çünkü. Dedim yok mu hiç bir cello eseri? Ya dedi babamın var ama dedi ben çok tembellik ettim onda dedi bu konuda. Ya dedim işte biz de yani keşke olsa sen de işte bu kadar hakimsin enstrümana vaktin de oluyordur. Hadi bir şeyler yap şöyle böyle ya evet istiyorum aslında falan ama dur bakalım hallederiz dedi. Böyle bir kapandı konu. Burada Ondan bir sonra lafını kesebilir miyim? tabii Sinan'ın ki de bir estağfurullah. özelliği var. Sazdan benim çevremde en iyi anladığını düşündüğüm adamdır. Ben mesela hiç bu işin bu tarafını bana Estağfurullah. sormamak ya. Ya mesela Viyonsel tarihini sor sana tek 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 kim kimin öğrencisi, kim kimin hocası. Viyonsel tarihini çok iyi biliyorum ama sazdan senin kadar anlayan bir çevremde Yok yok. çok sağ ol. Ya işte iyi biraz hani ilgileniyor falan. Bu arada sazı da çok iyi. Muhteşem bir saz. Babasından kalan bir sazmış. Gerçekten harika bir saz yani. Tadı damağımda kalmış yani o kadarını söyleyeyim. Ondan Hala sonra onda bir mı? böyle tabii onda. Onda. Bildiğim kadarıyla galiba bakıyormuş da öyle bir dedikodular duydum. Arada bir eline alıp çalıyormuş. Bilmiyorum artık ne kadar doğru. Ondan sonra ve böyle bir cumartesi akşamıydı böyle tarihi tam hatırlayamayacağım ama Aralık ayı ya da Kasım ayı gibi bir şey. Biz bu konuşmayı tabii hangi seneydi hatırlamıyorum ama bir yaz ayında yaptık. Bana bir mesaj geldi telefondan, WhatsApp'tan. Şu pasaj nasıl diye. Ondan sonra baktım ya dedim bir şey yok maestro çok rahat falan. Bir de şöyle bir pasaj var dedi. O daha uzun onu da yollayayım bir dedi. Ben hiç uyanmadım tabii. Çünkü o arada da maestro yapıyordu Bujor. Bale eserleri toparlıyor, düzenliyor, yeni şeyler çıkartıyor. Bir şeyler yazıyor. Ha dedim bale eseri yazıyor ama Allah Allah dedim yani niçin cello partisine bu kadar da çok kazık yazıyor herhalde falan diye düşündüm. Geceliğin o gelince mesaj hemen ona da baktım. Maysud'um bu da iyi ama burası biraz ters ama yapılmayacak bir şey değil falan filan derken sessizlik oldu. Birkaç ay sonra telefon etti. Dedi eser bitti. Ne eseri dedim. Cello konçertosu dedi. Cello konçertosu söyledin ya dedi hani yazsana de yazdım dedi. Aa dedim yoksa o pasajlar mı? Evet dedi uyanmadın mı dedi o pasajlar onun için. Vallahi dedim uyanmadım yani ben onu siz bale eseri yazıyorsunuz o aralar habire de bir şeyler çıkıyor. Yeni baleler falan.
Yok yok dedi, oydu işte, hadi gel dedi, bir göstereyim sana. Ondan sonra atladım gittim. Sampler yapmış şeyde, bilgisayarda, hani şey çalıyor. Bilgisayar şeyi çalıyor. Tabii çok bir şey anlaşılmıyor onda ama notaya bakınca böyle nota çok canlı bir nota, hareketli bir nota, her şeyi kullanmış falan, böyle orkestrasyon çok güzel ve güzel olan şu, oda orkestrası için böyle olunca tabii daha çok çalınabilme kolaylığı var. Daha mobil olabiliyor eser. Yani bir yerden bir yere götürebiliyorsun, işte bir turneye çıkabilir falan filan. Ha, bunlar da önemli ayrıntılar çünkü. Sonra ben aldım eseri, başladım işte çalışmaya. O birkaç orkestrasyon yapacaktı falan. Sonra bir konser çıktı. Nerede? Evet, şeydi. O arada da opera orkestrası içinden şey vardı. Bir oda orkestrası yapılanması vardı. Arada ben de çalıyordum orada. Ondan sonra onlar bir konser ayarladılar Ankara Üniversitesi Morfoloji Salonu'nda. Çok güzel bir Eski salondur orası. orada bir şeydi. Rahmetli oldu Murat Başman ayarlamıştı o şeyi de, konseri de. Onu da saygıyla anıyorum. Ee, Orada bir konser çıktı. Dedik hadi onu oraya şey yapalım. Yine bir Bujor'un bir eseri daha vardı. Karadeniz'le ilgili bir şeydi. O ufak parçalardan oluşan, o da eserde olacak. Güzel kompakt bir şey. Ondan sonra bir Nisan ayıydı sanırım. Orada ilk seslendirmeyi yaptık. Ondan sonra güzel oldu. Provalar falan da çok çok eğlenceliydi. Ben ilk akorları duyduktan sonra çok mutlu oldum. Çok keyif aldım. Çalışması da zaten keyifliydi. Ben birkaç yeri kendime göre değişiklikler yaptım. Maestro onları notaya dökmedi ama kabul de etti. Yani olur dedi. Mesela bazı yerler tizlerde filojelerle denk geliyordu bir melodi yapısı. Onu tamamen filojeli olarak çaldım. Hoşuna gitti ama onu düzeltme yapmadı. Yani o kendi orijinal haliyle kaldı. Ben bir iki yerde bazı şeyler teklif ettim, nüanslar falan. Öyle bir toparladık eseri. Çok güzel oldu. Kendisi de çok mutlu oldu ondan sonra. Yani anladığım kadarıyla hani tabii çalar, yani yazarken hissetmek başka ama tınıyı duyup hani o titreşimleri hissetmek o anda, onu çok mutlu ettiğini hissettim. O çok önemliydi çünkü. Ondan sonra daha sonra o eser e, bu Ankara Konservatuarlar Derneği, Arzu'nun başkanlığı yaptığı derneğin şeyinde, viyonsel yarışmasında Mor Sempoze'ydi. O son bölümü. Ondan sonra orada çalındı diye biliyorum. Daha sonra da bir şey hiç duymadım. O eser nerede çalındı, ne yapıldı. Oğuzhan Kavruk ilgilendi. Oğuz abi ilgilendi bir dönem onunla. Hatta ben bahsetmiştim ya, böyle bir eser var, aklınızda olsun. Oğuz abinin de bir oda orkestrası vardı o dönem. Hani dedim böyle bir eser var, bilginiz olsun falan diye, ama sonra ne oldu ne bitti ondan sonra ben bilmiyorum. Bir kere çaldım, öyle kaldı. Oğuz çaldı diye biliyorum. Bize söyleşide çaldım dedi. Çaldı Evet, mı? bir Ha. kere çalmış. Haha, Çaldı. bir kere çalmış kadın. Ne tarihi hatırlıyor, ne bir şey hatırlıyor. Yani Oğuz da kütüphaneciliği pek önemseyen bir yapısı yok. Değil. Kendi, Evet. kendisi bir kaydını almamış fakat o dönemde bildiğim kadarıyla Artunlar bir kaydını almışlar. Yani Maestro'da, Bujor Bey de bir kaydını almış. Evet. Fakat kayıt şu anda onların elinde. Ona da ulaşmaya çalışıyoruz. Artun umuyorum bulduğu zaman Oğuzhan Bey'in kaydını da bizimle paylaşacak. Evet, evet. Bizim Aa, konserde kaydolmuştu. Sende var mı o? Kayıt da Erkin Onay yaptı. Bende yok. Maestro'da vardır muhtemelen. Sonra daha doğrusu şey olacaktı. Bir CD olacaktı o. Fakat sonra galiba öteki eserlerle Bujor'un oboa konçertosu ve gitar konçertosu ile birleştirilecek Bujor'un bir CD'si olacaktı ama galiba telifle ilgili bir şeyler çıktı. Romanya'daydı diğer kayıtlar. Öyle olunca o şey kaldı. Kayıt da bana ulaşmadı. Aslında şimdi hatırladım. Ben onu bir şekilde Maestro'dan rica edeyim kaydını. Bilgin Ben de hiç olsun. dinlemedim çünkü onu. Büyük bir memnuniyetle, eğer koymak istersen bizim YouTube kanalının içine ayrı bir bölümde bunları koyabiliriz. Ben ufak ufak bir şeyler kaydedip koyacağım. Eğer istersen. Onu sormak da lazım. Hani o kayıtta bir telif olayı bir şey var mıydı? O kayıt çünkü Erkin Onay yaptı. Profesyonel bir kayıt oldu ama sonrasında hiçbir haber almadım. Ben başka aksilikler de olmuş olur, hiçbir fikrim yok. Hani onu bir sormak lazım. O yüzden Yani bir arzu şey edersen diye yapmamız lazım. söylüyorum. Tabii Evet, tabii. Olabilse çok iyi ama ben bile dinlemedim yani. Öyle değil. anladım. Eser kaç dakika sürüyor Sinan?
Eser 21-22 dakika kadar. Birinci bölümü biraz daha uzun. İkinci bölüm oldukça lirik bir bölüm. Üçüncü bölüm daha kısa ve daha canlı bir bölüm. 22 dakikayı geçmediğini hatırlıyorum. Tonal bir eser herhalde. Tonal tabii. Yani bu atonal değil, şey de değil. Modal yanları da var yani şeyi. Ama zaman zaman biraz böyle Anadolu kokuları olan ama onun yanında da biraz böyle minimalist yanları da olan güzel bir eser. Yani böyle her iki şeyi çok güzel bağlamış. Hem Anadolu havası hem hatta biraz böyle şöyle söyleyeyim, Saygun Violonsel Sonatı'nın ikinci bölümündeki o Anadolu havası da o eserin ikinci bölümünde de var. Çok güzel. Bilmiyorum Maestro dinledi, oradan mı esinlendi yaptı ama benim çok sevdiğim bir hareketleri vardır Saygun'un. O hareketler de o eserde var. Yani çok keyif, çalması çok güzel, çok eğlenceli. Çok violonsistik ve nasıl diyeyim, verdiğin çabanın karşılığını senin hem çalıcı olarak hem dinleyici olarak veriyor. Çok sevildiğini hatırlıyorum ilk dinlemede bile. Çok iyi, olumlu eleştiriler gelmişti eserle ilgili çünkü. O zaman anladığım kadarıyla ilk sen çaldın, sonra Oğuz çaldı. Üçüncü yok şu ana kadar bilgimiz dahilinde. Benim yani onu bilse maestro bilir. Notalar hep onda çünkü. Yani olmaksızın kimse çalamaz. O biliyordur. Anladım. Daha başka çalıyor. Ben duymadım ama. Duyardım diye düşünüyorum ama Bir duymadım. yandan da Türkiye'de çalınmış Türk violonsel eserlerinin bir kronolojisini yapmaya çalışıyoruz. Kim nerede neyi, ister CD, ister konser ne yaptı? Çünkü o bile bir problem. Şeyi bile daha Ferit Anlar'ın konçertoyu ilk 43'te çalıyorlar. Sonra 62'de Nusret Kayar çalıyor. Sonra bir sonrakine daha gelemedik. Onu Gülgün Hanım'dan öğreneceğiz muhtemelen. Ve çok kötü bizde. Notalar yani nota arşivciliği düzeni yok. Çünkü bir yok. Bir yayın kuruluşumuz yok. Böyle ne bileyim bir Sikorsky gibi, bir Schott gibi bir şey. Yani bir yayıncının onu edit edip piyasaya sürdükten sonra arşivinde tutması gerekiyor. Yani bizde o yok. Ya konservatuarlarda ya geçen birisi anlattı. Doğan Hoca anlattı. Aydınger'e yazılır nota yazında. O hocaya gider. Hoca sonra onu Muammer Hoca gibi kaybolur ya orkestra partisi bir yerde kalır. Yani biz de yüksek lisans doktora tezlerinde Türk eserine girdiğimiz zaman nelerle karşılaşıyoruz. O yüzden yani çok çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Gerçekten çok önemli bir iş. Umarım bir sürü şeye de vesile olacak. Ama hepsini çıkartmak ne kadar mümkün? Birçok yere de birçok notaya da ulaşılabileceğine eminim bu yolda. Umarım. Yani bizim de çabamız o. Yani ne kadar sürer, ne kadarını toparlarız bilmiyoruz ama sonuçta bir yerde bir kaydının olması lazım yaptıklarımızın. Yoksa çalıyorsun, emek veriyorsun, Kesinlikle. bir sürü herkes fedakarlıklarda bulunuyor ama yok oluyor. Yani insanların haberi bile yok yapılan fedakarlıktan. Yok oluyor. Bir şekilde kaydetmemiz gerekiyor. Ben Münif'in hikayesini dinledim. Çok üzüldüm gerçekten. Yani o çaba, o uğraş, o yani böyle olmaması lazımdı ama bizde o edisyonculuk geleneğinin olmamasının sıkıntısı. Bu bir edisyon şeyimiz yok. Şu an bir ortak platform, yok. Böyle bir şeyimiz yok. Ortak bir platform yaratmaya çalışıyoruz. Burada ister kayıt, ister bir yerde olsun, sonra kim istiyorsa nereden bulursa bulsun ama en azından nereye başvuracağını buradan dinleyerek dahi de olsa haberi olsun istiyoruz. Bakalım. Bir sonraki esere geçelim. Adnan Saygun Partita mı yoksa Kamran İnce mi? Sen söyle. Hangisiyle devam edelim? Partita'ya devam edelim. Kamran en son çaldığımız eserdi çünkü. Partita zaten biliyorsun, hani bilmeyenler için söylüyorum, hani 5 bölümden oluşan Saygun'un solo violonsa için yazdığı bir eser. Aslında yazış sebebi bir tiyatro eseri, Schiller'in bir eseri için bestelemiş. Hile ve Sevgi adlı bir oyunu. Ve Schiller'in 150. ölüm yıl dönümü için yapılan bir tiyatro etkinliğine solo bir violonsel eseri istemiş. Girişe tanıyorum konulan, yani evet. müziği olarak istenen bir müzik. Aynen.
aslında o zaman yazdığında Saygun 4 bölüm olarak yazmış. Ondan sonra eser Violonsel partisi beğenildikten sonra onun partite mi olsun, requiem mi olsun, solo suite mi olsun tartışmaları olunca Saygun son bölümü de ekleyip bunu partite olarak şey yapmış, partiteye çevirmiş yani. Aslında o zamanlar da eser oyun oynandıktan sonra violonsel partisinin müziğiyle oyunun içeriğini tutmamasıyla da ilgili böyle biraz kritik eleştiriler falan da almış. Ama kendi başına kaldığında eser, yani tek başına incelendiğinde çok beğenilmiş. O yüzden sanırım sonra da partiteye çevirdi Saygun. Ondan sonra 5 bölümden oluşuyor zaten. 5 birbirinden farklı bölüm. Pentatonik yapısı var. Beşli ses yapısının üzerine kurgulanmış. Violonselistik olarak aslında oldukça hani çok notaya bakınca rahatmış gibi görünüyor ama performans esnasında çok sıkıntılı pasajları var. Bu bir gerçek. Özellikle dörtlüler, beşliler ve ters akorlar o insanı oldukça yoruyor. Yani beni çok yordu, zorladı o eser diyebilirim. Hani çünkü mükemmel çalabilmek çok zor. Çok sağ olsun Saygun'un huyudur. Çok değişik akorları çok güzel arka arkaya getirir ama hiçbir zaman o akorların bir daha arka arkaya geleceğini tahmin etmediğin için tekrar çalarken yine bir düşünmek ve çözmek zorunda kalırsın akorları arka arkaya. Bu tip yerleri var özellikle birinci ve son bölümde. Ama ben o eseri çok 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 severek çaldım. Çok içselleştirdim diye. Çünkü çok uzun süre şey yaptık. Yani biz sevgili gibi olmuştuk açıkçası o eserle. Ondan sonra piyano violonsel sonatını ben Lübeck'teyken çaldım. İlk o zaman tanıştım o eserle. Orada da mezuniyet sınavında yabancı öğrencilerin geldikleri ülkelere ait bestecilerin eserlerini çalması gibi zorunluluk vardı. O zaman babam hayattaydı. Baba dedim ne yapayım, ne çalayım, ne yapsak? Aa dedi Saygun'un sonatı var. Ama dedi onun piyano partisi çok zor. Sen dedi orada birini bulacaksın artık dedi. Var dedim burada bir yollar mısın? Neyse yolladı. Babamın da imzası var zaten notun üstünde. Gerçekten piyano partisi oldukça zor. Yani Saygun'un piyano için yazdığı solo eserler kadar zor bir piyano partisi var. Onu da daha önce işte Almanya'da çaldım. Hatta sınavda Geringas'ta vardı. Geringas notasını istedi. Ve ben de bendeki notayı ona hediye ettim. Violonsel partisini. Ondan sonra çok memnun oldu falan. Ben eseri çok beğendiğini söyledi. Yani Saygun'u tanıyorum demiş dedi. Yani konçertosunu dinledim biliyorum ama dedi sonatını ilk defa dinliyorum. Çok beğendim dedi. Tabii şimdi şöyle bir şey var. İzzet hani orada biliyorsun yurt dışında eserleri böyle incik incik çalışıp lime lime doğrayıp en iyi, en mükemmel hale getirme şeyi var. Öyle o açıdan bakınca Saygun'dan çok çıktı. Çok fazla ortaya çıktı. Belki de bu eseri, daha doğrusu Saygun'u Almanya'da çalışmış olmam çok daha iyi oldu. Çünkü bir eseri nasıl ele alıp ne şekilde yoğuracağın çok daha orada daha rahat öğreniyor insan gerçekten ve inanılmaz şeyler çıktı tabii. O yüzden ondan sonra ben döndükten sonra partitasını da aldım. O da aynı şekilde. Şimdiki hayalim de konçertoyu bir şekilde seslendirip o 3 violonsel eserini bir CD yapıp ondan sonra köşeme çekileceğim artık inşallah. Eminim halledersen çok keyif alacağını düşünüyorum. Hakikaten üçü de farklı. İnşallah. Yani o şimdiki projem o. Tabii kolay bir şey değil. Yani sponsorluk lazım, orkestra falan filan ama imkansız şeyler değil. Yeter ki şu günleri bir atlatalım. Bakalım önümdeki plan da o. Saygun yine bizim herhalde dünyada en çok bilinen violonsel eserleri, hele partide Evet. açık ara en bilinen Türk violonsel eseri diye düşünüyorum. Sağ olsun Yoyaman'ın da bir desteği Evet. var bu konuda. Ama Aynen. herhalde Evet. Türk Çok. violonselcisinin çalarım diyenlerin mutlaka bir şekilde elinin değdiği bir eser. Hani birçok eser bilinmiyor Mutlaka, olabilir ama evet. bir şekilde partiteyi herkes ucundan köşesinden bir bölüm dahi olsa biliyorlar. Bu o anlamda bir şans. Evet. Ee, Tanıyorum. O zaman Cameron C'ye mi geçelim? Ne diyorsun? Olur. Olur tabii. Cameron'ın eseri de ben o eseri
bir yüksek lisans bitirme sınavında kemancıdan dinlemiştim. Çok beğendim eseri. Yani çok çok güzel bir eser. Zaten Cameron daha önce Ankara Üniversitesi solistleri grubumuz varken Cameron Curve diye bir eseri vardı. Onu çalmıştık. Zaten yapısı Curve'e çok benziyor. Yani neredeyse birebir aynı kurguda. Fakat yani enstrümanı kullanış, çıkan renkler, tabii bir de piyanonun prepare olayı var. Bir takım şeylerle piyanonun başta işte dokunarak, çekerek, tutarak falan bir takım renkleri var. Onunla violonselin yaptığı pizzicatolar falan çok çok güzel tınlıyor. Açıkçası bence kemandan daha iyi tınlıyor. Çünkü keman daha kısa sürüyor tınlaması pizzicatolardan. Violonselde daha uzun sürüyor. Benim şahsi kanaatim. O da çok güzel bir eser. Böyle çok lirik ve mistik bir girişi var. Sonra çok hızlanıyor ve agresifleşiyor. Sonra tekrar sakinleşiyor. Sonra tekrar büyük bir coşkuyla yükseliyor ve en son parantez tekniği, yani başladığı gibi bitiyor tekrar en mistik haliyle. O eseri de çok keyifle çaldık biz Elif'le. Ondan sonra Smart Sanat Merkezi'nde İstanbul'da sanırım 12 Kasım 2019 tarihinde çaldık. Ondan sonra yani fena bir kayıt değildi. O gün biraz ben hastaydım. Mi var? Tek seslendirme mi var senin için Lions'ta? Birden fazla çaldın mı? Daha sonra başka bir konserde daha çaldık ama o kayıt profesyonel bir kayıt yapıldı orada. Fakat orada şanssızım, ben çok hastaydım o akşam. Oldukça yani ateşli ve ilaç almıştım, iğne vurdurmuştum. Öyle çıkmıştık. Aslında yani çok daha iyi bir performans olmasını isterdim açıkçası. Ama yine de fena bir kayıt değil. Bir de var. Kamran Bey kendisi çalıyor. Raşan Apay'ın bir kaydı var. O da sanırım Kadıköy Belediyesi'nin bu opera binasında yapılmış bir kayıt. O biraz daha eski bir kayıt. Ondan sonra ama yani eser gerçekten çok çok güzel. Çok parlak ve çok satışı olan bir eser. Her dinleyen bu neymiş böyle müthiş bir esermiş falan diyordu. İşte dedim ki yani o da öyle çok çalınmıyor. Aslında yani çok rahat sınavlarda falan da çaldırılabilir. Yani tanınması açısından ve bilinmesi açısından yani hiçbir eksiği yok. Yani hiçbir eksiği yok. Şu ana kadar anlattığım bütün eserlerden bahsediyorum. Gerçekten hepsi çok daha fazla ilgiyi hak ediyor eserlerimizin. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Bu Saygun Sonat'ta şimdi aklıma geldi. Sanki bir klasik keyifler, bir Kapadokya'da bir performansınız oldu gibi hatırlıyorum. Doğru mu O hatırlıyorum? onu çok çaldık. Evet, klasik keyiflerde çaldık. Ondan sonra burada senfonide çaldık. Senfonide Filarmoni Derneği'nin konserinde çaldık. Onun dışında yine o Sumart'ta çaldık. Zaten CD'den sonra onu mutlaka bir yerde çaldık Elif'le. Ondan önce de bir kere Sanem Berkalp'le çaldım. O neredeydi? Galiba Bilkent olabilir. Bilkent'te de çaldık bu arada Elif'le. Saygun Sonat'ı çok çaldım yani. Onu çok çaldım. Bu arada şimdi de aklıma geldi. Bir de ben sen hatırlarsın belki öğrenciyken Nevit Kodallı konçerto çaldım. Mezuniyetle ilgili. Ben de Mezuniyette hatırlıyorsun değil mi? tabii, tabii. Elgar, Nevit Kodallı konçerto ve Lalo. 3 eser. Nedense öyle bir şey yapmıştık. Ama Nevit Kodallı'yı hoca Ali Doğan yeni kaydetmişti. Niçin verdiğini hatırlamıyorum. Ama verdi. Ben mecburi eserde sanatta yeterlikte. Ben başka piyano partisi olan nota bulamadık Doğan Hoca'yla. Saygun'un yok biliyorsun piyano partisi. Evet. Saygun'u istemesine rağmen yani Nevit Kodallı kötü diye söylemiyorum ama hoca Saygun'u kendisi çaldığı için Doğan Hoca onu istemişti ama piyano partisi de Nevit Kodallı olunca o da gayet güzel bir eser. Nevit Kodallı'yı ben o sebeple çaldım. Sen niye çaldın tam hatırlamıyorum. Ama sen de çaldın. Vallahi ben de hiç bilmiyorum. Belki de Ali Bey çalıştırıyor muydu? Ama bir tek ben çaldım diye hatırlıyorum onu. Onu bir yapmak lazım. Şu an geldi aklıma. Evet. O da çok güzel bir eserdi. O da bir daha hiç çalınmadı. Ali Bey'den başka bir daha hiç kimse çalmadı onu.
Ya Benim kaydım yok sınav olduğu için. Bizimki kapalı evet, sınav evet. o zaman. Ben hiç duymadım. Yani bilmiyorum, Mersin'de Nevit Hoca onu bir şekilde Mersin'e gittikten sonra çaldırdı mı? Münif belki biliyordur çalınıp çalınmadığını, ama Vallahi biz o da işte çok. her röportaj yaptığımız arkadaşımıza Çelis'te soruyoruz. Şu ana kadar bulduklarımızı işte Aslı bir liste yapıyor. Ee, Bunları bir şekilde kayda alacağız ki kim ne Hı çaldı hı. öğrenmeye çalışıyoruz. Mesela Oğuz çalmadı, onu biliyorum. Münif çalsa mutlaka söylerdi ki onların da Söylerdi. hafızalarına çok güvenmiyorum. İkisinde ne yazık ki bir yerlere not alma alışkanlıkları yok. Hatırladıkları kadarını biliyoruz. Şimdi şeyi düşündüm, ben onu sınavda çaldığıma göre onun piyano partisi de vardı tabii. Ya benim Ve herhalde acaba o nerede Nevit Kodal'ın? Ali muhtemelen Bey'dedir o. Ali Hoca'dadır o. İşte Ali Bey'den biz röportaj için haber bekliyoruz. Hı. Hem İlk Kazım Akses 4. Senfoni, biliyorsun, o da Onun çok var tabii tabii. Ee, Hikayeleri de çok oldu. David Kodallı için notayı bulursam röportajı öyle yapalım dedi. Hı. Sonuçta Ali Bey'den bunları öğrenmemiz lazım. Mutlaka bir hikayesi var ikisinde onun anlatacağı. Nasıl bugün Tabii sen tabii. Ben Joro o anlatıyorsun. eserleri, Ali Bey çalışırken, o eserler daha yazılırken sayfa sayfa geldiğini biliyoruz Ali Bey'in odasına. Necil Bey'in Cellolu Senfonisi de öyle. Sayfa gelirdi. Yani şurası geldi, bu geldi falan. Hoca bakar, çalışır, bir şeyler düzeltir, götürür falan. O oldukça özellikle o Cellolu Senfoni çok enteresan bir eserdir zaten. E, İşte Doğan Hoca da Necil Hoca'yı anlattı ya, İdil poem evet, evet, geldi şudur. Yani bunlar hep evet, hikayeleri olan eserler ve hep bir evet, şekilde bizim okulumuzda bunlar yaşanmış şeyler. tabii, En azından burada tabii. bir şekilde kayda alıyoruz. Çok iyi. Onun dışında Aslı, senin sormak istediğin bir şey var mı Sinan Hoca'na? Ya pek çok başka oda müziği eserleri vesaire ilk seslendirmelerini ya da kayıtlarını bir şey yaptığınızda biliyoruz. Fakat maalesef sadece violonsel solo eserlerine ya da işte hani onlara biraz ağırlık vermek istiyoruz. Çünkü işin içinden çıkamayacağız diğer türlü Tabii, tabii, tabii. demiştik. Ben kendi adıma bir yandan gerçekten her zaman da söylerim. Sizi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Şükrediyorum ki Evet. partitayı sizinle çalıştım. Çünkü öyle incik cincik bana çalıştırdınız. Gerçekten ben de yani ne kadar zorlandığımı ve dediğiniz akorlarda ne kadar Evet. zor başa çıkıldığını o zaman, çünkü dediğiniz gibi orada sonatı da Almanya'da çalışmak biraz daha iyi oldu. Belki benim için daha farklı oldu demiştiniz. Şunu merak ediyorum ki o zaman hocanız sizi, ya oradaki hocanız Almanya'daki siz çalışırken yani çalışıp ona mı götürdünüz? O size fikirler sundu mu? Nasıl yollar açtı? Mesela Saygun hakkında neler söyledi? Sundu. Şu an şöyle söyleyeyim, çok enteresan Aslı, çünkü hani ben orada eseri çıkarttığımda, hani eserin sahibi benim gibi bir havayla derse gittiğimde yerle bir olmuştum. Çünkü benden daha iyi biliyordu eseri bir şekilde. Gerçekten hani benim düşündüğüm şeylerde evet okey, kabul edilebilir şeylerdi onun açısından, ama o kadar güzel şeyler ve o kadar bize ait şeyler söylemişti ki o gün, yani bu düşünceye o gün sahip oldum. Yani evet, bu bizim müziğimiz, işte sizin müziğiniz falan şeyleri vardır. Hani bizim kültürümüz, sizin, doğru, evet öyle bir şey var, ama müziğin içinde olup müziği çözmüş, müziğin dilini ve felsefesini çözmüş biri açısından bu çok fark etmiyor. Yani adam benden daha Anadolu müzisyeniydi, öyle söyleyebilirim. Söylediği Evet, onu bazı merak şeylerdi ve etmiştim. bugün yaptığım birçok şey aslında onun tavsiyesi ve onun şeyiyleydi ve yani o kadar güzel örnekler vermiştik ya, ben acaba bu adam bunu daha önce çalıştı da şimdi bana mı böyle yapıyor, yoksa bilmiyor gibi mi yapıyor falan diye şüpheye düşmüştüm ve defalarca sorduğumu hatırlıyorum. Yani bunu hani bu kadarını nasıl söylüyor, ve adam bana şöyle bir şey söylemişti, o kadar ortada ki bu. Yani bunun için özel bir kültüre ait olmaya gerek yok. Yani o kadar bizim içimizden de bir müzik ki bu. Yani bunu hissetmiyor olman zaten farklı bir durum demişti mesela. O benim çok hoşuma gitmişti. O zaman beni de çok daha rahatlatmıştı. Daha hani çok böyle Avrupa'yı mı çalacağım, yoksa bizim o taraflardan mı çalacağım biraz daha falan, ama bu tamamen orada çözülmüştü benim için ve çok hoşuma gitmişti. Ve gerçekten benden
öyle olmasın. Yani kendi müziğimiz gibi çalmamı, işte ne çıkması gerekiyorsa, nasıl vurgulanması gerekiyorsa, glissandosu, şeyi falan, vibratosu, her şeyi orada son derece daha yaratıcı şeylerle birlikte hani daha çok düşünme fırsatı vermişti. O benim çok hoşuma gitti. Yani demek ki yani işte müzik böyle. İnsan o gün yeni bir şey daha öğrendiğimi hatırlıyorum. Çok etkilenmiştim. Çok E, etkilendim. Dersten Harika. çıktığımda çok şaşırmıştım açıkçası. Sinan, ben bunun için genel bir tabir kullanıyorum. Bizim yaptığımız müziğin adı klasik müzik değil, entelektüel müzik. Eğer Evet, evet, entelektüelsen sonuçta hep aynı yere çıkıyor iş bana göre. evet. Aynen. Entelektüel Zaten hep değilsen de öyle. bir yere varmıyor zaten iş. Evet, zaten müzik ne olursa olsun kendisini ortaya çıkaran bir unsur. Yani sen hiçbir şey katmasan bile müzik bir yapı olarak bir ifadesi, yani notaların arasında bir ilişki oluyor. Zaten müzik kendisini orada belli ediyor. Ne yapmak istediğini. Besteci de zaten bunun farkında. Evet, sen bir şeyler katıp kendin yorumluyorsun ama müzik zaten orada var. Sadece iyi bir şekilde elinden tutup ayağa kaldırmak gerekiyor müziği. Önemli olan bu ve yani sen iyi bir destekçiysen ve iyi bir müzik okuyan kişiysen, çalıcılıktan bahsetmiyorum. Müziği iyi okuyorsan zaten ortaya şey çıkıyor. Çok güzel şeyler çıkıyor. Zaten bizim Türk eserleriyle sıkıntımız biraz oradan oluyor. Yani bir Brahms veya bir Dvorak aldığımızda ona verdiğimiz özeni bir Türk eserine vermiyoruz açıkçası. Ben öyle görüyorum. Yani çalınıp geçiliyor. Halbuki değil. Bazen şöyle bir şey de oluyor İzzet. Besteciden daha iyi farkında olabiliyorsun müziğin. Bazen besteci bile farkında olamıyor, biliyor yazdığın aslında ne kadar şey olduğunu, ne kadar daha güzel olabileceğini. Anlatabiliyor muyum? Yani insan kendinden de bir şey katıyor. Sen de bir şekilde besteci gibi oluyorsun. Eser senin gibi oluyor. Senin eserin gibi bakıyorsun. Ve aslında bestecinin kendisine daha çok sahipleniyorsun. Çünkü sen çalıyorsun. Bunu yapabildiğimiz sürece yeni yazılmış eserler için söylüyorum. Her eser aslında çok güzel. Her eser çok güzel. Sadece güzel olan yanlarını çıkartıp onları biraz daha gözüne sokmak gerekiyor dinleyenin. Evet, Hı hı. evet. Tayfun, var mı sormak istediğin bir şey Sinan'a? Ee, Yok estağfurullah, sağ olsun. Bugün yine usta bir çelist dinledik. Sinan Dizmen bizle çok samimi paylaştı düşüncelerini. Kendi gibi Teşekkürler. değerli bestecilerin eserlerinin hem nasıl çalındığını hem formlarından söz etti hem de müzisyen olarak onun yükünü de biraz anlattı bize. Çok teşekkür ediyorum onu bizi kırmadığı Ben için, teşekkür ederim. e, bizimle söyleştiği için. Sanırım süremizin de aşağı yukarı sonuna geldik. Kendi Evet. son söylemek istediği bir şey varsa ona bir son söz bırakalım. Ee, Öncelikle yani bu yaptığınız iş gerçekten çok önemli. Ee, Daha önceki röportajları dinlerken onu düşündüm. Anlatılan o kadar önemli şey var ki aslında biz müzisyenler için en önemli şey eserlerin hikayeleridir. O anda bestecinin ruh halinde olduğu, ne durumda olduğu, ne zorluklarla yazıldığı, ne hedeflediği, ne düşündüğü, ne çektiği. Bunlar önemlidir çünkü bunlar hayat ve ruhtur ve esere de yansır mutlaka haleti ruhiyesi. O yüzden çok önemli. Her kişi çok fazla şey anlatıyor. Ve ortak sıkıntı tabii o eserlerin hep dağınık olması. Bir bütün halinde günümüze kadar ulaşmaları çok imkanlı değil. Bazılarının ismi var, kendisi yok gördüğümüz kadarıyla. Ama siz burada gerçekten çok ciddi bir farkındalık yaratıyorsunuz ve benim her zaman çok önemsediğim bir şey anı topluyorsunuz, anı biriktiriyorsunuz. Bu en önemli şey çünkü bizim camiamızda, sanat camiamızda çok azdır anı kitapları, biyografi kitapları. Halbuki her hocanın şeyidir, yaşadığı inanılmaz hikayeler var ki bizden önceki bir iki üç önceki hocalarımız öyle. Yani konservatuarın ilk göz ağrıları diyelim. Onlar neler yaşamışlar, ne zorluklar. Yani geç kalınmış. Keşke daha önce başlanılsaydı. Ama nereden başlanılsa kârdır ve çok da iyi bir başlangıç oldu. Umarım katlanarak artar ve daha çok şey öğreniriz. Ben her programı mutlaka dinleyeceğim. Çünkü bir cümlede olsa bir şey öğrenmek çok çok keyif veriyor.
Çok biz teşekkür ederim. Violoncell'de bir yere geldik, bir şekilde başladık. Ben kemancılardan ve piyanistlerden de bunu bekliyorum. Çünkü hani biz yapınca ortaya çıkıyor ki orada hiçbir şey yok. Orası da şey. Orası da aynen böyle. Yani eserler var, kendileri yok, notalar yok. Hep kişilerde kalmış. Sonra gitmiş. Yani işte dediğim gibi bir edisyon, bir şey yapmak lazım. Bunların hepsini bir araya toplamak lazım ama siz cello'dan başlamışsınız. Cello umarım rüştünü ispatlar ve kurtarır Biz kendimizi kendisini. kurtaralım da artık. Evet, aynen öyle. Gerisi inşallah herkes dediğin gibi bu atılımı yapar. Bu çok önemli çünkü gerçekten kendi kısacık müzik tarihimiz var. En azından biraz derli toplu tutalım. Evet. Çok teşekkürler Sinan, zaman ayırdın. Ben çok teşekkür ederim herkese. Çok güzel bilgiler verdin. İyi ki bugün buradayız. Sağ ol. Çok şey öğrendik. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz paylaşımlarınız Görüşmek için. üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.